Merhabalar, Siberosfer'in bu bölümünde siber üniversiteler konusunu Oğuzhan Ergören'le birlikte irdeleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siber üniversite yani sanal üniversite diyoruz. Bundan ne anlıyoruz? Dijitalleşmenin etkisiyle nasıl hizmetler ve organizasyonlar sanal dünyaya geçtiyse artık üniversiteler de sanal dünyaya geçiyorlar. Baktığımız zaman 20 yıl bittiğinde bütün üniversitelerin sanal gerçeklik ortamına geçeceği tahmin ediliyor. Şimdi bunun iyi ve kötü yanları var. İyi yanlarını düşündüğümüzde coğrafi sınırların ortadan kalkması aslında eğitimin ve öğretme şeklinin demokratikleşmesi anlamına geliyor. Öte yandan üniversiteler için çok kritik olan kolektif zeka bir hayli güçleniyor. Biraz ben duygusal taraftan bakıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gittiğim her zaman o kadar yüksek bir aidiyetlik duygusu sarıyor ki beni. Bence bu paha biçilemez. Orada yaşadıklarım, deneyimlerim, kütüphanede geçen günler, dersler dışında bizi hayata hazırlayan ve büyüten deneyimlerimiz çok kritik. Bunlardan mağdur olduğumuzda nasıl bir hayat bizi bekliyor? Nasıl bir üniversite hayatı bizi bekliyor? Açıkçası tahayyül etmek çok zor. Şimdi baktığımızda üniversitelere yaklaşık 2,79 milyon öğrenci sanal olarak eğitim görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde orta öğretim sonrası öğrencilerin neredeyse %15'i online eğitime kaydoluyorlar şu anda. Yaklaşık 8,5 milyon Amerikalı öğrenci tamamen çevrim içi ders alıyor. Şimdi hal böyleyken şunu biraz konuşalım istiyorum. Ya bu dönüşüm tam olarak neyi ifade ediyor? Sanal üniversite, yani arttırılmış gerçeklik ortamında bir üniversite tahayyülü var. Tam olarak neyden bahsediyoruz? Aslında şöyle, üniversite yani bütün eğitim sisteminde komple şöyle bir dönüşüm var. Az önce sen de söyledin, İTÜ'ye gittiğimde böyle müthiş bir aidiyet hissediyorum dedim. Bunun sebebi şu, aslında o fiziksel ilişkiler, kampüs ortamı, oradaki fiziki dünyayla olan etkileşim, bunların insanda yarattığı duygu. Şimdi bunlar hep böyle şimdiye kadar verili kabul ettiğimiz, hep böyle kabul olarak aldığımız, ya zaten dünyanın normali bu dediğimiz şeyler. Şimdi ise senin bahsettiğin gibi normal, bu özellikle pandemiden sonra bu online'a, sanala kaymış durumda. Ve bu fiziki ilişkiler artık premium, artık çok daha değerli. Yani fiziki ilişkilerin kıymetini daha fazla bileceğimiz bir dönemdeyiz. Ama bir yandan da eğitimin demokratikleşmesi anlamında çok daha genele, çok daha tabana yayılan bir dünyadayız. Şimdi sen de bir takım istatistiklerden bahsettin. Ben de bir istatistik vermek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde düşün, ilk 1000'den 700'den fazla öğrenciyi alıyor. Bu girenlerin, bu ilk 1000'deki öğrencilerden, şimdi bir takım bir şey yanlış olabilir ama veride şöyle bir enteresan bir şey söyleyeceğim. En çok hangi liseden geliyorlar diye baktığımızda hangi lise var biliyor musun? Hangisi? Açık lise. Açık lise, evet. Yani öğrenciler üniversite tercihlerinde de son seneyi kendi liselerinden ayrılıp kendi başlarına çalışıyorlar YouTube'dan ya da videolardan ve üniversite tercihini yaparken de işte açık lise diplomasıyla artık onun sınavlarına dışarıdan girerek üniversite tercihini de böyle yapıyorlar. Yani şunu mu demek istiyoruz? Üniversiteye tek başına hazırlanan kişi daha iyi bir başarı elde ediyor olabilir. O çıkarımı yapamayız ama bu şunu gösteriyor. Yani o hani öyle bir korelasyon ilişkisinden söz etmiyorum ama bence şu var orada. İnsanların kendi kendine çalışıp öğrenebilmesi için, yani veya bu motivasyona sahip olan öğrencilerin bunu yapabilmesi için yeterli araçlar ve imkanlar var. Söylemek istediğim şey bu. Yoksa onlar daha başarılı demek anlamına gelmiyor. Bunun başka birçok sebebi olabilir. Başka açıklayacak başka değişkenler olabilir. Ama bu dönüşüme işaret ediyor. Dönüşüme işaret etmesi bakımından önemli. Hani senin sorunda da hani bizi nasıl bir şey bekliyor dedin. Şunu gösteriyor bu veri. Artık eğitimin normali İnsanların kendi kendine öğrenmesi, sanal ortamlarda öğrenmesi, online dünyada öğrenmesi, eğitimin normali bu. Bence verinin bize gösterdiği şey bu. Şimdi bunu dinleyince şunu düşündüm. Şöyle bir ayrıştırma da yapabilir miyiz? Şimdi kişinin kendi kendine öğrenebiliyor olması için ister istemez ilgi alanına
yönlenmesi de gerekecek. Çünkü şimdi normal okul sisteminde ilgi alanınız olmasa da bir şekilde sınav sisteminde geçebiliyorken şimdi belki zorunlu olarak zaten ilgi alanınızda Doğru. ancak kendi kendinize daha rahat öğrenebileceksiniz. Kesinlikle. Şimdi buradan gene birkaç şey söyleyeyim. Bir tanesi şu, hani öğrenciler soruyorlar üniversite tercihlerinde ne yapalım? Sonra uzman veya işte tırnak içinde uzmanlar şey diyor. İşte yükselen trend mühendislik, yükselen trend... Yani böyle bir şey yok. Bana soranlara ben şunu diyorum. Dediğin gibi ya neye ilgi duyuyorsan onu oku. Hangi bölümü okuduğunun bir önemi yok. Kesinlikle bir önemi yok hangi bölümü okuduğunun. Çünkü hayatında çok iyi bir psikolog olarak hayatta çok başarılı olabilirsin. Çok iyi bir müzisyen olarak hayatta başarılı olabilirsin. Çok iyi bir mühendis olarak. İnsanlar niye belli bölümleri tavsiye ediyorlar? Çünkü ortalamalar üzerinden konuşuyorlar. Ama evet. Ortalamalar üzerinden konuşursak ortalama bir hayatımız olur. Halbuki gerçekten başarıyı hedefleyen insanlar için her bölüm kendi içinde fırsatlar ve imkanlar barındırıyor. Birincisi bu. İkincisi, üniversiteden daha da geriye gelelim. Az önce liseyi söyledim. Daha da geriye gelelim. Amerika'daki homeschooling, yani daha ilkokuldan itibaren evde eğitim verme oranları. Bu oran Amerika'da %5'in üzerinde şu anda. Çok ciddi bir rakam. Çok yüksek. Peki neden bu kadar yüksek? Hani homeschooling deyince de insanların aklına şey geliyor. İşte anne baba sabahtan akşama kadar çocukla eğitim öğretmen yapıyor. gibi. Öyle değil. Evet. Öyle değil. Orada bazı eyaletlerde bu homeschooling sistemleri için işte az önce açık lise dedim ya. Hani orada da o açık okul sistemlerinden gidip şey gibi büfeden yemek seçermiş gibi ben işte müzik dersini şuradan alıyorum, resim dersini şuradan alıyorum, fizik dersini şuradan alıyorum deyip dışarıdan da yine bu online eğitmenlerle kendi kendiniz, yani o do it yourself, kendi yemeğini yap, kendi modüler ürününü seç, modüler. Bu tip evet. bu eğitimleri veren parça parça gene özel ve devlet okulları da var. Amerika'da bu oranın yüksek olmasının sebebi bu. Türkiye'de de öğrenciler bunu kendileri işte o açık ilkokul, açık ortaokul, açık lise oradan bir şekilde işte el yordamıyla yapmaya çalışıyorlar. Bence bu oranın Boğaziçi'nde yüksek olmasının sebebi bu öğrencilerin bunu becerebilecek kabiliyette olmaları. Bunu becerebilecek özgüvende olmaları. Yoksa hani genele yayılmamasının, yani bilmiyorum genelde ne kadar tabii bu veri onu bilmiyorum ama bu ancak ben bunu yapabilirim diyen, kendi kendine öğrenme becerisi merakı olan kişilerde mümkün çünkü. Bu arada bir anda konu çok pozitif ve hepimize umut veren bir noktaya geldi. Ben hani böyle bir şeye dönüşeceğini beklemiyordum açıkçası cevaptan. Güzel oldu. Çünkü kendim sanal bir üniversiteden mezun olduğumu düşündüğümde o kadar üzülüyorum ki hani bütün sanki geçmişimi kaybedecekmişim gibi köklerimi geliyor. Ama o evde homeschooling'de ya da işte sanal üniversitede de farklı arkadaş edinme metotları olacak. Kesinlikle. Ve belki başka mekanlarda buluşulacak. Daha üretim yapılan mekanlarda. Kesinlikle. Şimdi mesela biz Boğaziçi'nde de böyle bir program başlattık. Bu işte Stanford'dan işte University Innovation Fellowship programıyla böyle partner olarak değişim öncesi programı. Bu mevcut eğitime bir alternatif bir programdır. Programda çünkü oku, izle, yap diyoruz. Yani bir takım okuma materyalleri, izleme materyalleri ve git kendin egzersiz yap. Hani bir şeyler yap diyoruz ki bunu deneyimle. Şimdi eğitimin biz bunu girişimcilik kafa yapısı için yapıyoruz. Ama bunu farklı bir sürü alanda yaptığında günün sonunda ne oluyor? Aslında her ders için senin farklı arkadaş grupların oluyor. Yani böyle her eğitim programı için farklı arkadaş grupların oluyor. Böylece daha da genç yaştaki öğrencileri düşündüğümüzde o hani büyük problemlerden bir tanesi de şudur ya, o şeydir, akran zorbalığı mesela. Hani o akran zorbalığından kurtulmak ya da çünkü akran zorbalığında ne var? Ya sen 4-5 sene, 7-8 sene aynı kişilerle artık oraya tıkılmışsın, orada olmak zorundasın gibi bir durum söz konusu ne yazık ki. Ama burada farklı farklı kişileri, farklı ortamları deneyimleyip senin için hangi kişiler sana iyi geliyor, hangi ortamlar sana iyi geliyor bunu keşfetme imkanına sahipsin. Yani şey gibi şimdi bu sınıflı toplum yapısını aslında okuldan öğrenmiş oluyoruz ya fark etmeden. Hani bölünüyoruz ve arkadaşlıklarımız da o sınıfların içerisinde kalıyor. İşte hani zorbalıkta bir kısmı onun. Böyle olunca daha yatayda hani organizasyon şeması da yataya yayılmış oluyor. Dolayısıyla ilkokuldan itibaren bunu benimsiyoruz. Kendimize koyduğumuz belki kalıplar ve sınıflandırmalar da ortadan kalkabilir. Şimdi ben konuyu ama bunun olumsuz tarafına bir çekmek istiyorum. Zorbalık dedik. Siber zorbalığa gelelim.
Şimdi her şeyi sanal ortamda yaptığımızı düşünelim ki bir sürü araştırma şunu gösteriyor. Üniversite dönemindeki öğrenciler direkt birebir hani görüşülerek yapılan araştırmaların sonucunda özellikle mesela sosyal medya kullanımı yüksek olan kişilerin çok fazla siber zorbalığa uğradığı, kronik rahatsızlıklara yakalandıkları, bu yüzden kronik depresyon gibi, sosyal anksiyeteler gibi ve bunların ortaya çıkmasının çok zor olduğu bu gibi sonuçlar var. Şimdi biz bunu mesela çocuklar için konuşuyoruz. İşte ebeveyn ne yapmalı? Çocuğu nasıl korumalı? Çocuğu cihazlardan uzaklaştıralım gibi. Şimdi şunu tahayyül edelim. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Yani sanal bir üniversiteden eğitim alıyorum. Orada siber zorbalıkla karşılaşabilirim. Üniversite beni nasıl koruyacak? Bu sefer de orada farklı bir zorbalık türüyle karşı karşıyayız. Yani bir yazılım şirketi gibi davranması gerekir üniversitenin, öyle önlemler alması gerekir. Ama bu sefer bakıyoruz yani belki izleme ve gözlem yapması gerekir siber ortamda. O zaman öğrencilerin kişisel hakları, özgürlükleri ne olacak? Bu sefer onları kısıtlayabilir istediği zaman bir otorite isterse bunu yapabilir. O zaman da etik yine tabii çok önemli oluyor gibi bir döngü var. Ya şöyle, şimdi ben zorbalığın sadece siber dünyaya özgü olduğunu düşünmüyorum. Yani o insanların kendi arasında. Çünkü şunu da biliyorum. Normal sınıf içinde fiziksel dünyada da birbiri arasında tacizlere, sıkıntılara, zorbalıklara uğrayan birçok öğrenciyi de gördüm şimdiye kadar. Yani fiziki dünyada bu var. İnsan doğasının olduğu yerde bu var. Bu siber dünyada olunca işte biz bunu komple elimine dedim, bu kötüdür yaklaşımını doğru bulmuyorum. Sebebi şu. Dünyayı şöyle hayal edelim. Teknolojinin hiç olmadığı bir dünyada mı şu anda yaşamayı isterdik, yoksa teknolojinin nimetlerinden mutlu olarak yaşamak mı daha iyi? Yönlendirilmiş bir soru oldu bu. Yani böyle bir hani bu şekilde hangisi daha iyi baktığımızda yani ben şöyle görüyorum. Bir takım teknolojiler geldiği zaman bir takım sorunlara çözüm buluyor ama başka sorunlar yaratıyor. Hani bu sorunun özünde aslında o var. Hani başka sorunlar doğurdu. Peki o zaman bunu yasaklayalım veya başka kurallar mı koyalım, yoksa bunu yine bu sorunları çözecek şekilde hani başka yaratıcı yollarla nasıl çözelim? Hani bu şekilde mi yaklaşalım? Ben hep her zaman, şimdi yönlendirmeli soru dedin, hani doğru. Yani ben hiçbir zaman evet ya da hayır seçeneğinin olmadığına inanıyorum. Yani her zaman bir üçüncü yol, hatta milyonlarca başka yol vardır. Yani burada da hani bu sorunların çözümü için eminim soruyu doğru sorduğumuzda muhakkak doğru bir çözüm bulabiliriz. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela ekran karşısına insanları oturtup, sadece sınıf içi demeyelim, hani Zoom'da da sabahtan akşama oturduk, ekranın karşısında sürekli ekrana bakma zorunluluğu, işte bir şey yiyip içme, belki tuvalete gitme, belki yani işte ev ortamın var, onu görünmesen rahatsız oluyorsun. İşte siber dünyada buna belki çözümler üretiyor. Yapay zeka ile sürekli oraya bakıyormuş gibi görünme, arkada sanal ekranlar falan çözümler üretiyor. Ama bu hani sürekli insanları buna maruz bırakmak böyle büyük bir sıkıntı. O yüzden dediğin gibi doğal halimizle, biz doğal olarak kendi rahatımızla bunların nasıl işte bu sanal dünyada erişilebilir, eğitim alabilir hale getirebiliriz? Hani soruyu biraz öyle sormak lazım. Mesela ben kendi sınıflarımda şunu yapıyorum. Öğrencilere baktım, 100 kişilik bir sınıf var diyelim. Kamerasını açan öğrenci sayısı 3-5 kişi. Geri kalan öğrenciler açmak istemiyor, haklı olarak. Ama bir taraftan da kimse kamerasını açmayınca da bir etkileşim olmuyor. Kimseyi görmüyorsun, kimseyle bir şey konuşamıyorsun. Diyorum ki mesela avatar kullanımı. Hani herkes avatarla katılsın, kendisine avatar yaratsın. Avatar kullanmak özgürleştirir. Yani çünkü o zaman yani bir şey katmış oluyor. Bir şey katmış oluyor. Yani otantik bir duruşta oluyor bir de, Hani o mimiklerin de hani bir karşılıklı o mimikleri görme, mimik alışverişi var ama arka tarafta, avatarın arkasında sen istediğin kişi olabilirsin. Şimdi bir tane örnek vereyim. Amerika'da bir yarışma var. Maskeli şarkıcı, onun versiyonunu yaptılar. İşte Türkiye'de de var hani benzer şarkı yarışmaları. Onun sanal versiyonunu yaptılar bir tane. Çok enteresan. Yani herkes böyle kendi sanal dijital karakteriyle şarkı yarışmasına katılıyor. Gerçekte arkada şarkı söyleyenin kim olduğunu görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ve katılımcılar şunu söylüyorlar ondan sonra. İlk defa hayatımda hani görünüşüm, işte ten rengim, ondan sonra kim olduğum, nereden geldiğim dikkate alınmadan sadece
sesimle insanlar beni yargılayabildi. Hani avatar kullanmak özgürleştirir dedim ya. Ha böyle benzer böyle bir yöntemlerin de hani gitgide ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çıkmalı. Hani olaya bakarken de ya burada böyle bir sorun var. Bunu yasaklayalım mı? Nasıl bir kural getirelimden ziyade yine teknolojiyi kullanarak bu sorunu daha eğlenceli, daha güvenli, daha konforlu bir şekilde nasıl çözebiliriz? Bunlar arayışında olalım. Benim yaklaşımım bu. Evet, aslında ben şunu duyuyorum. Ya her konuda böyle de herhangi bir araç var. Bu teknolojik bir araç olabilir, başka bir araç olabilir. Burada hani bu aracı kullanma niyeti çok önemli. Kişinin bir topluluktan bahsediyorsak etik değerleri, o topluluğun kuralları, yani bu bir toplum olsa da bir devletten de bahsediyor olsak, bir üniversiteden de, bir sizin sınıftan da bunlar çok kritik. Şimdi mesela anlattığınız örnekte ne oluyor? Doğuştan gelen parametrelerin bir ön yargı unsuru olması engelleniyor. Yani bu niyetle kullanılmasa mesela şu da olabilir. O avatarları geliştirmek için farklı teknolojiler kullanıyorsunuz. Bazıları paralı olabilir, bazıları erişilemiyor olabilir. Ama erişilemeyene erişen daha avantajlı duruma da düşebilir. Doğru. Yani belki kurumların oradaki otoritesi bundan sonra o eşitliği sağlamak olacak ki yaratıcılık, yetenek ve işte çalışmanın çıktısı insanlara doğru şekilde gidebilsin. Belki üniversitelerin de konusu bu olacak. Öğrenciler arasında bir zemin sağlamak ve onları bir arada tutacak konular vermek, sonrası öğrencilere kalacak diye düşünüyorum. Ya doğru, hani buradaki aslında söylediğin şey hani bizim eğitim eşitliği diye hani kullandığımız kavram aslında fırsat eşitliği dediğimiz kavram aslında. Yani hani toplumsal sosyal farklar var ama aslında fırsat eşitliği kavramının özünde şu var. Yani hepimiz zihinsel kapasite, kabiliyetler olarak benzer kabiliyetlere sahibiz ama bunları kullanmak için ortamlar buna her zaman izin vermiyor, müsait olmuyor. Yine hani bunu mümkün kılabiliriz. Hani fiziki dünyada sınıfın içinde herkes bir araya geldiğinde bunu görebiliyoruz. Sanal dünyada da bunu yapabiliriz. Yani tabii ki dediğin doğru. Yani muhakkak bir belli konularda bir etik, ahlaki düzey, üstüne belki bir takım regülasyonlar gerekli ve bunu da teknolojiyle birleştirdiğimizde mevcuttan çok daha iyi bir hale gelebiliriz. Hani benim duruşum bu. Benim karşı olduğum şey ise bir şeye toptan kötü deyip toptan yasaklamacı zihniyet. Yani bu hayatın her alanında yaşadığımız, karşılaştığımız. Çünkü o zaman en baştan yaratıcı düşünceyi kısıtlamış oluyoruz. Bir yere hapsetmiş oluyoruz. Ve yıkım etkisi yaratan bir durum bu. Yani bir yaratım etkisi olmuyor hiç. Kesinlikle. Kimseye katkısı da olmuyor. Kesinlikle. İnsanları hani böyle bir yere hapsediyoruz. Evet. Ve söylüyoruz sen zaten şöylesin, böylesin. Hani oradan insanların da kendi kendine çıkmaları çok zorlaşıyor. Yani ben hani az önce bir kavram kullandım. Hani avatar özgürleştir dedim. Aslında hayatın her alanında eğitim de benzer bir role sahip doğru olduğunda. Yani o hayatın amacın da aslında insanların kalıplarını kırabilmesi, zincirlerini kırabilmesi, özgürleşmesi, özgürleştirebilmesi olarak görüyorum. Dolayısıyla bu araçları bu amaçla kullanabiliriz. Evet. Ya da tam tersine tutsak etmek, hapsetmek, zorbalık yapmak için kullanabiliriz. Yani aynı kapasite bizi bir ütopyaya da götürebilir, distopyaya da götürebilir. Nasıl kullandığımıza bağlı olarak değişiyor. Ama tarih boyunca baktığımızda hani bu konular hep var. Tarih boyunca hep aslında şöyle olmuş. Bu konular hep konuşulunca evet büyük yıkımlar olmuş ama genele baktığımızda ya da toplam dünyadaki ilerlemeye baktığımızda bu teknolojik araçların bize getirdiği fayda zararlarından daha fazla olmuş. Evet. Yani umutlu olmak için sebebimiz var. Bunu demek istiyorum. Evet, o böyle bağlamamız güzel oldu. Gerçekten o inanç çok kritik oluyor insan hayatında. Şimdi şöyle tanımlıyorlar yeni nesil üniversite öğrencilerini. Digital native diye, yani sanal yerliler. Yani zaten bu gelen yeni nesil öyle büyüyor ki bir otoritenin altında eğitim almak, sınıfa gitme zorunluluğu, yoklama zorunluluğu, bunlar çok manasız ve zorlayıcı geliyor. Eş zamanlı beklentileri daha erişilebilirlik, pratik etme. Mesela yeni nesil mesleklerde de öyle. Hacker olmak isteyen kişilerin de beyaz şapkalı hackerlardan bahsediyoruz. Onların da beklentileri böyle. Dolayısıyla üniversite ortamında da yine bir arz talep
dengesi var. Oradaki beklenti tamamıyla değişmiş durumda. Doğru. Eş zamanlı üniversiteler nasıl mesela sıralamaya koyarken üniversiteler akademik kadrosuna bakılır, öğrencilerine bakılır. Şimdi bu sefer bilgi işlem altyapılarına da bakılacak. Çünkü çok kritik bir yere geliyor. Belki akademik kadrosuyla eş bir yere gelecek bilgi işlem altyapısı. Dolayısıyla üniversitelerin yönetim şeklinin de değişmesi gerekiyor. Bir yazılım şirketinin yönetimi bakış açısıyla da yaklaşılması gerekecek. Bu tabii her endüstride var şu an. Her geleneksel endüstride var. Bu da böyle çok hızlı bir şekilde değişiyor. Çok hızlı ben şundan bahsedeyim. Bir bakmak istedim. En büyük sanal üniversite hangisi diye. Tek isminde bir üniversiteymiş şu an, hani kurslarıyla en fazla olan Amerika'da. Sonra University of Phoenix'i yine Amerika'da söylüyorlar. İlk o. İlki o mu? Open University İngiltere'de. Sonra Kanada'da Athabasca University. Ben onu ilk defa duyuyorum. Hindistan'da Gandhi National Open University. Sonra da National University Amerika'da. Yani aslında birden çok coğrafyada böyle çok popüler bir şekilde ilerlemeye de devam ediyor. Hani onu da görüyoruz. Şimdi olumlu olumsuz yanları da konuştuk. Belli ki hani konu çok hem derin, geniş bir konu. Yani felsefesi de çok uzun sürecek. Hem de yaşarken biz hep birlikte göreceğiz. Siz zaten akademisyensiniz, hani daha da içeriden göreceksiniz. Sizin böyle bu şu anda üniversiteye girecek kişilerden bahsedelim. Genel bir tavsiyeniz olur mu? Üniversite şu anda üniversiteye başlayacak kişiler için böyle bir dünya konjonktüründe hani ne yapmalılar? Çünkü şeyi söylemek çok keyifli. Tam da kendinizi keşfedeceğiniz bir zamandasınız. Bunun için bütün araçlar var demek. Ama eş zamanlı da dış etkenler, yine toplum normları, politik konular, bir sürü konu varken o kadar da özgür davranmak çok zor. Nasıl bir tavsiyeniz olur? Şöyle o zaman hani genel bir tavsiye vereyim. Yani şöyle genel bir tavsiye. Hani benim de hayata bakışıma dair bir tavsiye. Aslında bu tavsiye daha çok insanın kendi girişimci, yaratıcı özünü keşfetmesiyle ilgili bir tavsiye. Daha da gidelim, insan olmayı keşfetmekle ilgili bir tavsiye. Evet. Yani burada biz niye varız? Hani bu eğitim sistemi aslında bize neyi öğütlüyor? Daha küçüklükten itibaren önce ailede sonra okulda öğütlediği şey mükemmel olmak, hata yapmamak. Mükemmel olduğun kadar iyisin. Bu da tabii ki ileriki yaşlarda insanlarda başka bir takım sıkıntılara sebep oluyor. Ama gerçek hayata baktığımızda ise gerçek bu değil. Yani gerçek hayatta hata yaptığın kadar öğreniyorsun. Yani tabii ki tolere edilebilir, kabul edilebilir hatalardan söz ediyorum. Bir cerrahın hata yapma şansı yoktur. Ama cerrahın mükemmel ameliyatı yapabilmesi için onu defalarca pratik etmesi lazım ki o ameliyatı mükemmel olsun. Ama siz yeni bir alanı denediğinizde, yeni bir alana girdiğinizde o yeni alanla ilgili zaten başarısız olacaksınız. Baştan onu kabul edip onunla ilgili hayata başlamak önemli. Üniversiteye girecek olan öğrenciler için de aslında söylemek istediğim şey bununla çok ilgili. Birçok insan üniversiteye öğrenci psikolojisiyle giriyor. Ben diyorum ki bunu değiştirin. Öğrenci değil, öğrenen psikolojisine. Öğrenci değil, öğrenen olun. Şimdi ikisi arasında ne fark var? Yani öğrenci, işte G, yani bir meslek gibi. Zaten üniversiteye girdim, o bana yeter. Hadi takılalım. Yani bir 4-5 sene diplomayı alalım. Amaç hani sonuçlar için yaşamak var. Sonuç ne? Diplomayı almak. Peki diplomayı aldım, ne oldu? Dışarıda insanlar benim kapımda kuyruğa girdiler, bana iş teklif ediyorlar. Bir yerde ne kadar maaşla işe başlayacağım. Bakış açısı bu olmasın kesinlikle. Bakış açısı, bir dakika. Burada üniversitede o kadar çok öğrenme aracı var ki sadece kendi bölümü sınıfı değil. Başka bölümlerin sınıfları, seçmeli dersler, kulüpler, okul dışındaki çeşitli aktiviteler, okuldaki sosyal imkanlar veya o okulun öğrencisi olarak yapılabilecek başka şeyler. Yani şu soruyu sormak, bir dakika, ben okulu hiç bitirmesem ne olur? Okulu 10 yılda bitirsem ne olur? Ben peki ne almak istiyorum bu okuldan? Diploma dışında. Yani diplomayı hiç almasam da olur. Yani zaten diplomayı almayanlar ya gerçekten başarısız olanlar oluyor ya da diplomayı almaya gerek duymayanlar oluyor. Hani diplomayı almaya gerek duymayacak kadar iyi olduğunda sen zaten öğrenmen gerekeni öğreniyorsun. Evet. Yani burada hayata bakıştaki bu ufak farklılık bence her şeyi değiştiriyor. Bir örnek vereyim kapatmadan. Bu
işte Peter Thiel var, Facebook'un da ilk yatırımcılarından, işte Palantir'in kurucusu, PayPal'ın kurucusu Elon Musk'ın ortağıydı. O 10 sene önce şöyle bir şeye başladı. Thiel Fellowship adı altında üniversite öğrencilerine diyor ki okulu bırakmanız karşılığında bir üniversite öğrencisine olmanız gerekli diyor. Üniversiteye bir girin. 18-22 yaş arasına açık sadece. Okulu bırakmanız karşılığında diyor size $100.000 veriyorum. Ama bu paradan daha da önemlisi sizin istediğinizi yapmanız için ben hem mentor olarak hem de network olarak size destek veriyorum diyor. Ben bunu çok ilham verici buluyorum. Çünkü o kadar connected, bağlı birisi, yani herkese erişebilir birisine bir erişiminiz oluyor ki bu her türlü diplomadan da paradan da çok daha değerli. Ki mesela bu programa katılanlardan bir tanesi Vitalik Buterin'in Ethereum'un kurucusu. Bir tanesi işte Hindistan'da Oyo otellerini kurdu 28 yaşında. Bir tanesi otonom sürüş sistemleriyle ilgili işte 26 yaşında Laminar diye bir şirket kurdu. Dünyanın en genç milyarderi oldu gibi. O kadar çok örneği var ki. Yani bu tip aslında imkanların, fırsatların da peşinde olmalarını öğrencilerin tavsiye ediyorum. O zaman hayata bakarken sınıfı geçme, ders geçme, şu notum şu oldu, diplomam şu oldu değil. Bir dakika, ben buradan ne öğrenebilirim, ne alabilirim, bununla ne inşa edebilirim ve bunu dışarıdaki dünyayla nasıl paylaşabilirim? Ya bu yaklaşım bir de o kadar hani anda kalabilmeyi sağlıyor ve hani dış dünyayı keşfederken kişi kendi dünyasını da keşfetmiş oluyor ki o zaman hani hayat daha anlamlı bir yere geliyor galiba hani bunu yapabildiğimizde. En nihayetinde daha felsefi bir yerden hayatın anlamıyla yakın olmak. Yani başarı belki Kesinlikle. öyle de tanımlanabilir. Ya aslında şöyle kendime şu soruyu sordum bugün. Bir dakika dedim. Ben ne zaman kendimi çok böyle tatmin hissediyorum? Evet. Yani ne zaman böyle dolu dolu geçirdiğimi hissediyorum? Şunu keşfettim. Bir, yeni bir şey öğrendiğimde çok mutlu oluyorum. Öğrenmenin bir hazzı var. İnsana müthiş keyif veriyor. Wow, bakış açım değişti diyorsun. Aydınlandım. İki, yeni bir şey yaptığında, şu anda bu podcast'i yapıyoruz veya bir yazı yazıyorsun veya bir yerde işte bir yazılım yaptın. Abi işte yeni app'im çıktı diyorsun. Ya bunu ben yaptım veya bir yemek yaptım. Değil mi? Yani bunu ben yaptım diyebilmek insanı inanılmaz mutlu kılıyor. Üçüncüsü de paylaşmak, vermek. Evet. Bilgini vermek, paranı vermek, yaptıklarını vermek, insanlara bunu vermek, bunu paylaşmak. Yani dışsal bir fayda yaratmak Kesinlikle. insana çok iyi geliyor. Kesinlikle. Evet. Yani sanal üniversite derken çok daha felsefik ve hayata dair bir noktaya geldik. Çok çok keyifli oldu. Yani sonuç olarak teknoloji çağında olabiliriz. Herhangi bir T anında da olsak insanlığın yine konu buraya gelecekti galiba. Mesele dışarıdaki kaynakları amaç edindiğimiz ve inandığımız yolda kullanmak ve gerçekten biz kimiz, ne yapmak istiyoruz? Hani bunları irdelemek için özgür bir ortam var aslında. Şu anda üniversiteye gitmek isteyen kişiler bunun daha da farkında olabilirler. Hani teknoloji bize bunu sağlamış oldu. Teknoloji sadece bir araç. Yani yaşadığımız her bütün fiziki imkanlar veya konuştuğumuz her konu hepsi birer araç aslında. Hepsi bizim gerçekleştirmek istediğimiz veya da gerçekleştireceğimiz kişilik için, yapmak istediklerimiz için hepsi birer araç. Bunu böyle görmek bence en faydalı bakış açısı. Evet, kesinlikle. Çok keyifli oldu. Ayaklarınıza sağlık. Böylece sizinle de böyle bir anı bırakmış olduk. Benim için de en çok hani kendimi iyi hissettiğim, var hissettiğim anlardan biri irdelenmiş bilgileri, sentezlenmiş bilgileri türeterek, olduğu gibi değil de birlikte türeterek insanlara ulaştırmak. O yüzden bu program da bende öyle anlamlı bir yere hizmet ediyor. Parçası olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sanal üniversite kavramını konuştuk, siber üniversite kavramını. Yeni nesil mesleklerde daha da çok göreceğimiz bir noktaya geldik. İşin özü bunun felsefesi ve hayatın felsefesi galiba. Biz her bölümde ne konuşursak konuşalım, özde yine konu aynı yere çıkıyor. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.